Uzayın dört bir yanına gönderilmiş uydular, uzay araçları ve gökyüzünü izleyen dev teleskoplarla gözlem evleri sayesinde artık uzay hakkında her geçen gün pek çok yeni keşfe imza atılıyor. Haliyle bu gelişmeleri takip etmekte giderek zorlaşıyor. Geçtiğimiz ayda uzay hakkında bol bol keşif yapıldı. Önemli gelişmeler yaşandı. Asteroidlerden, dünya benzeri gezegenlerden ve güneş sistemimize ışık tutan araştırmalardan oluşan pek çok haberin yer aldığı bir aylık gündem oluşturalım. Ve neler olduğuna birlikte göz atalım arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Neredeyse 4,5 milyar yaşında el değmemiş ilkel bir asteroid ilk kez incelendi. Güneş sistemimizdeki gezegenleri oluşturan maddelerden oluştuğu keşfedildi. Japon uzay aracı Hayabusa 2, 2014 yılında önemli bir görev için yola çıkmış ve 2018'de de Ryugu isimli asteroide ulaşmıştı. Asteroidden alınan örnekler 2020'nin sonunda gezegenimize dönüş yaptı ve o zamandan bu yana da inceleniyor. Ryugu'dan elde edilen örnekleri özel kılansa tarihte ilk kez milyarlarca yıl el değmemiş ilkel ve herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan uzay boşluğunda varlığını sürdürmüş bir materyalden alınmış olmaları. Elde edilen sonuçlar da aynı oranda etkileyici. Ryugu üzerinde pek çok farklı yöntemle çalışmalar yürüten araştırma ekipleri bu asteroidin güneş sistemimizin oluşmaya başlamasından yalnızca 5 milyon yıl sonra oluştuğunu ortaya koyuyor. Bildiğiniz üzere güneş sistemimiz 4,6 milyar yıl önce oluşmaya başladı ve bu da Ryugu'nun da neredeyse 4,6 milyar yaşında olduğunu gösteriyor. Ryugu'ya dair yaşı dışında dikkat çeken bir diğer detay ise güneş sistemimizi ve haliyle dünyayı oluşturan aynı maddelerden oluşuyor olması. Bu durumu araştırmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Hisayoshi Yorimoto, Ryugu dünyanın yapı taşlarından biri sözleriyle özetliyor. Ryugu üzerinde yapılan araştırmaların ve elde edilen sonuçların gezegenlerin oluşumuyla ilgili pek çok soruya cevap olacağı düşünülüyor. NASA, Pentagon'un doğrulamasıyla gündemi ele geçiren tanımlanamayan gökyüzü fenomenlerinin görüntülerini izlemek için bir bilim ekibi kurdu. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Özellikle bu haberin tüm ince detaylarını anlatan videomuz kanalımızda bulunuyor. Sizler için açıklama bölümünü ekledim. Mutlaka izleyin, inceleyin değerli arkadaşlar. Devam edelim. NASA, Pentagon'un doğrulamasıyla gündemi ele geçiren tanımlanamayan gökyüzü fenomenlerinin görüntülerini incelemek için bir bilim ekibi kurduğunu söylemiştik. Pentagon, geçtiğimiz bir yıl içerisinde çeşitli tanımlanamayan uçan obje görüntüleriyle ilgili açıklamalar yaparak görüntülerin varlığını doğruladı. Kaynağı hakkında yapılan araştırmalarda görüntülerde var olan şeylerin dünya dışından olduğuna ya da zeki bir uzaylı medeniyete işaret ettiğine dair kanıt bulunamasa da bu nesnelerin ne olduğu büyük bir merak konusu. Askerlerin kameralarına yansıyan bu görüntüler kimilerine göre uzaylılara ait araçlarken bunların ışık kırılmaları olabileceği ya da gelişmiş gizli bir insan teknolojisi olabileceği gibi ihtimaller üzerinde de duruluyor. Fakat konuyla ilgili çok sayıda cevaplanmamış soru bulunuyor. Bu soruları yanıtlamak içinse NASA bilim adamlarından oluşan bir ekip kurulmasıydı. Sonbaharda başlayacak çalışmalarda tanımlayabildiğimiz herhangi bir şeye ait olmayan bu nesnelerin kaynakları araştırılacak. Çalışma süresince ekip yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerden faydalanacak. Kararı önemli kılansa esasen bilimsel bir konu değil gibi görülen bu konudaki tabuları yıkarak farklı bir çalışma alanı oluşturması ve uzay çalışmalarında çeşitlilik için güvenli bir alan yaratması. Bilim camiasının geçmişte dalga geçtiği bu türden konuların değerli bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından araştırılabilmesi, gelecekte öğreneceklerimiz düşünüldüğünde gerçekten kritik bir önem taşıyor. Tabii son dönemde bu tip olayların sıklıkla yaşanıyor olması da böyle bir kurulun oluşturulması üzerinde büyük bir baskı da oluşturmuş olması önemli bir olasılık olabilir değerli arkadaşlar. Dünya dışı yaşam arayışı çalışmalarını değiştirip genişletecek önemli bir keşif yapıldı. Şimdiye kadar gözlemleyebildiğimiz kadarıyla yaşama elverişli tek gezegen Dünya. Ancak tabii ki bu yaşanabilir başka gezegenler olmadığı anlamına gelmiyor. Yalnızca henüz bir evrenin çok ufak bir kesimine ve kısıtlı araçlarla bakabiliyoruz.
Bu yolda bilim insanları bazı daraltmalar yaparak daha nokta atışı olabilecek gezegenlere ve sistemlere göz atıyorlar. Odak noktalarından biri de Güneş'e benzer yapıda yıldızları incelemekte. Ancak Güneş benzeri boyuttaki yıldızların neredeyse yarısını ikili yıldız sistemleri oluşturuyor. Fakat şimdiye kadar ikili yıldız sistemlerinin gezegen oluşumuna çok elverişli olmadığı, haliyle de yaşama elverişli bir ortam olmadığı düşünülüyordu. Sonuçları paylaşan yeni bir araştırma, gezegen sistemlerinin ikili yıldızların etrafında Güneş gibi yalnız yıldızların çevresinde olduğundan farklı şekilde oluştuğunu ve bu farklılıkların bir ikili yıldız sisteminin yaşamı destekleme potansiyelini etkileyebileceğini öne sürüyor. Araştırmayı yürüten bilim insanlarından çalışmanın başyazarı Jess Christian Jorgensen konuyla ilgili açıklamasında durumu "Sonuç heyecan verici, çünkü dünya dışı yaşam arayışı önümüzdeki yıllarda birkaç yeni son derece güçlü araçla donatılacak. Bu gezegenlerin farklı yıldız türleri etrafında nasıl oluştuğunu anlamanın önemini arttırıyor. Bu tür sonuçlar yaşamın varlığını araştırmak için özellikle ilginç olacak yerleri belirleyebilir" şeklinde özetliyor. Peki değerli arkadaşlar, sorum size. Sizce diğer gezegenlerde ya da hangi gezegenlerde hayat olabilir? Galaksimizin şimdiye kadarki en detaylı 3 boyutlu haritası paylaşıldı. Evrenin genişlemesinden yıldızların ölümüne kadar pek çok konuda önemli veriler sunuldu. Avrupa Uzay Ajansı'nın daha iyi anlayabilmek için başlattığı Gaia misyonundan geçtiğimiz ay içerisinde oldukça önemli veriler geldi. Samanyolu galaksisinin şimdiye kadarki en detaylı ve büyük 3 boyutlu haritası paylaşıldı. Bu oldukça ilginç. Harita ve sunulan veriler haliyle bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Sunulan verilerin araştırmalarda galaksimizin tarihi ve oluşumu hakkında önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca Gaia'dan elde edilen verilerle evrenin genişlemesi, yıldızların oluşumu ve ölümü, asteroidler ve sahip oldukları uydular gibi konular içinde büyük bir kaynak olacağı ifade ediliyor. Bir detaylı haritada Ay'dan geldi. Çin, Ay'ın en detaylı haritasını çıkardı. Çin hem son 15 yılda kendi Ay görevlerinden elde ettiği verileri hem de Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya gibi ülkelerin verilerini kullanarak Ay'ın yüksek çözünürlükte ve detaylı bir haritasını çıkardı. Ay yüzeyinin jeolojik katmanlarını, yapısal özelliklerini ve kronolojisini ortaya koyan haritada kraterler, havzalar, kaya oluşumları gibi Ay'da bulunan tüm yapılar mevcut. Haritanın gelecekte Ay üzerinde yapılacak insanlı ve insansız görevlerde fayda sağlayacağı söyleniyor. Aynı zamanda Ay'ın oluşumu, gelişimi ve jeolojik özelliklerine dair de bilgiler sağlayacağı ifade ediliyor. Dünya benzeri gezegenlere ev sahipliği yapan ve yalnızca 33 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen sistemi keşfedildi. NASA'nın öte gezegenleri aramak için sürdürdüğü Transiting Exoplanet Service Satellite TESS misyonundan elde edilen verilere göre bilim insanları galaksimize oldukça yakın bir konumda yaklaşık 33 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen sistemi keşfetti. 2021'in sonlarında tespit edilen ve o zamandan bu yana teyit edilmesi için çeşitli çalışmaların devam ettiği keşif nihayet geçtiğimiz günlerde doğrulanarak açıklandı. Sistemde en az 2 tane dünya benzeri gezegen olduğu ifade edilirken bu gezegenlerin yaşama elverişli olmadığı belirtiliyor.
Dünyanın 1.2 ve 1.5 katı büyüklükte olan bu iki gezegenin yıldızlarının yörüngesinde dönme süreleri ise sırasıyla 2.8 ve 5.7 gün. Tarihte ilk kez çevresindeki gezegenleri yok eden bir yıldızın görüntüleri kayda geçti. Hubble Uzay Teleskobu, kendi sisteminde bulunan gezegenleri ve gök cisimlerini yutan ve yok eden bir beyaz cüce yıldızın görüntülerini yakaladı. Dünyadan 86 ışık yılı uzaklıktaki G238-44 isimli bu yıldız, patlamadan önce etrafındaki tüm gök cisimlerini yuttuğu evredeyken Hubble Uzay Teleskobu'na yakalandı. Çalışmada yer alan bilim insanlarının açıklamalarına göre G238-44'te gözlemledikleri kadar geniş bir alana etki ederek yutma işlemini yapan bir yıldız ilk kez görüntüleniyor. Peki sizce Güneş'te bir gün aniden bu tip bir yok oluş evresine girebilir mi arkadaşlar? Yorumlarınızda bana eşlik edin. Jüpiter'in oluşum aşamasındayken etrafındaki gök cisimlerini yuttuğu tespit edildi. Güneş sisteminin en büyük ve en gizemli gezegeni olan Jüpiter hakkında bildiklerimiz epey kısıtlı. Bir gaz devi olan ve etrafındaki devasa gaz bulutları yüzünden bir yüzeyi var mı, varsa nasıl bir yüzey tam olarak emin bile olamadığımız Jüpiter'in nasıl oluştuğunu da tam olarak bilmiyoruz. Yalnızca Güneş sisteminin ilk oluşan gezegenlerinden biri olduğundan eminiz. Ancak bu konudaki bildiklerimizi uzay aracı Juno'dan gelen verilerle arttırmaya çalışıyoruz. Elde edilen son bilgilerse Jüpiter'in oluşurken etrafındaki gök cisimlerini ve gezegenimsileri yutarak büyüdüğünü gösteriyor. Bu çalışmayla nihayet Jüpiter'in gaz tabakasının ardında ya da altında ne olduğuna dair fikir edinen ekip Jüpiter'in merkezindeki kayalık bölgenin haritasını çıkardı. Toplanan verilerin hem Jüpiter'i hem de Satürn, Uranüs ve Neptün gibi gezegenleri daha iyi anlamamıza yardım edeceği ifade ediliyor. Samanyolu'nun merkezinde küçük bir galaksi gibi görünen bir cisim keşfedildi. Şili'de bulunan Atacama Large Millimeter, kısa adıyla ALMA ile yapılan bir gözlemde galaksimizin merkezinde küçük bir galaksi gibi görünen bir cisim keşfedildi. Görüntülerde spiral yapıda bir mini galaksi gibi görünen bu gök cisminin devasa ve genç bir yıldız olduğu keşfedilmiş oldu. Genç yıldızlar ve etrafında onlara milyonlarca yıl boyunca yakıt görevi görerek eşlik eden gaz diskleri aslında evrende bolca görülüyor. Ancak bu yıldızı ve etrafındaki gaz diskini ilgi çekici kılansa bir başka galaksinin merkezine bu kadar yakın bir bölgede böyle bir gözlemin ilk kez yapılmış olması. Yıldızın oluşumu, çevresindeki gök cisimleriyle etkileşimi ve galaksimize etkileri ise araştırılmaya devam ediliyor. NASA, okyanuslarla kaplı gezegenlere minik yüzen robotlar göndermeye hazırlanıyor. Özellikle büyük buz tabakalarıyla ve altında devasa okyanuslarla kaplı olan gezegen ve uydular yaşam arayışında en çok dikkatimizi çeken gök cisimleri arasında yer alıyor. Fakat buz tabakalarını aşmakta, okyanusları incelemekte o kadar kolay değil. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda robotik makine mühendisi olan Ethan Scheller'ın $600.000 fon almaya hak kazanan yeni projesi, devasa buz kütlelerini aşarak gezegenlerin okyanuslarını incelemek için oldukça mantıklı bir yol öneriyor. Minik, yüzen robotlar.
Henüz geliştirme aşamasında olan bu minik robotlar, gelecek yıllarda Güneş sistemimizdeki ve hatta belki de öte gezegenlerdeki yaşam arayışı çalışmalarına ve gezegenlerin yapılarını daha iyi anlamamıza yardım edebilecek. Bu arada göze çarpan ve yine önemli olduğunu düşündüğüm birkaç haber daha var. Onlara da bir göz atalım. Japonya, dünya yörüngesindeki çöpleri lazer ışınıyla temizlemeyi planlıyor. Japonya aslında tüm dünyanın problemi olan ve beraber çözmemiz gereken bir konuyu çözmek için tek başına kollarını sıvamaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi dünyanın yörüngesine 64 yıldır uydu veya benzeri uzay araçları gönderiyoruz. Bu uydu veya gezegen kaşifleri gibi uzay araçlarını taşıyan roketler bildiğiniz gibi gitmesi gereken rotayı kat ederken arkasında modüller bırakarak gidiyor. Veya artık kullanılmayan uzay araçları artık ölü bir şekilde uzay boşluğunda süzülüyor. Bütün bu uzaydaki işlevsiz araç gereçlere uzay çöplüğü deniyor. Dünyaya bir şekilde düşerek zarar vermemeleri veya gelecekte yaşanabilecek uzay turizmine engel olmaması adına bu uzay çöplerinin temizlenmesi gerekiyor. Bu konuda aslında daha önce çalışmalar olmuştu ancak Japonya bu sefer gerçekten kollarını sıvıyor. Avrupa Uzay Ajansı'na kısaltılmış ismiyle ESA'ya göre dünyanın yörüngesinde 10 santimetreden daha büyük yaklaşık 1 milyon enkaz parçası var. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan bir araştırmacı olan Toru Yamamoto verdiği bir röportajda uzay enkazından kurtulmak için bir lazer ışını kullanmayı planladıklarını açıkladı. Uzay araştırmacıları lazer ışını vasıtasıyla uzay çöplüklerini buharlaştıracak ve nesneyi yeni bir yörüngeye itecek bir enerji darbesi yaratmayı planlıyor. Lazer ışını sayesinde herhangi bir enkaza bir insanın gidip fiilen dokunmasına gerek kalmayacak. Uzay çöplükleri saniyede yaklaşık 7.5 kilometre mesafe kat edebilir ki bu bir mermiden çok daha hızlıdır ve temizlenmesi zaruridir. Şu anda Japonya'nın projesi deneysel bir konumda ancak fikri 2025 baharına kadar uzayda test etmeyi umuyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 30 seconds into the flight. Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. The 3 liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Son günlerin önemli bir haberine geldi sıra. James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen ilk renkli uzay fotoğrafları paylaşıldı. Evrenin sırlarını açığa çıkarmanın belki de ilk adımı. Fakat bu fotoğraflar oldukça ses getirecek. 25 Aralık 2021'de uzun yıllar süren bekleyişin ardından uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, uzayda bugüne kadar keşfedilemeyenleri bize sunmak için görevine başladı. Teleskop ilk gözlemlerini yapmaya başlamışken o gözlemlerde edinilen görüntüler de merakla bekleniyordu. İşte bugün beklenen gün geldi çattı ve James Webb Uzay Teleskobu çektiği ilk renkli fotoğrafı insanlıkla paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte NASA büyük bir merak uyandıran o fotoğrafı tüm insanlığa servis etti. James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen bu görmüş olduğunuz ilk görüntü SMACS 0723 olarak bilinen galaksi kümesine ait. Bu galaksi kümesinin yaklaşık 4.6 milyar yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Teleskobun yakın kızılötesi kamerası sayesinde elde edilen görüntünün son halini alması farklı dalga boylarından gelen görüntülerle birlikte yapıldı. Üstelik bu görüntünün elde edilmesi için kızılötesi dalga boylarında derinliklere ulaşıldı ve kompozitin yapımı haftalar sürdü. Elde edilen görüntü şimdiye kadarki en derin kızılötesi görüntü olmuş oldu. Teleskoptan gelen bu görüntüde şimdiye kadar gözlemlenen en sönük nesneler de dahil olmak üzere binlerce galaksi ilk kez görüntülenmiş oldu. Webb, uzaydaki en eski galaksileri aramaya devam ediyor. James Webb'in çektiği diğer renkli fotoğraflar da paylaşıldı. James Webb Uzay Teleskobu tarafından ilk gözlemler sırasında çekilen diğer fotoğraflar birkaç gün önce 17.30'da gerçekleşen canlı yayında paylaşıldı. O görüntüler şu şekildeydi.
Bu arada görsellerin orijinal yüksek çözünürlüklü hallerini görebilmeniz için orijinal linklerini açıklama bölümüne ekledim. Aklınızda olsun. Tıklayın ve inceleyin. NGC 3132 gezegenimsi bulutsusu. Güney halkası veya 8 patlamalı bulutsu olarak da anılan NGC 3132, ölmekte olan bir yıldızı çevreleyen, genişleyen bir gaz bulutu olan gezegenimsi bir bulutsudur. Dünyada yaklaşık 2000 ışık yılı uzaklıkta bulunur ve yaklaşık yarım ışık yılı çapında. Detaylar yakında artarak paylaşılacak. Fotoğrafı paylaşılması beklenen diğer gök cisimleri ise şu şekilde: Carina bulutsusu ve Stephan beşlisi. İsterseniz hemen kısaca göz atalım. Stephan beşlisi. Yaklaşık 290 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Stephan beşlisi, James Webb Uzay Teleskobu'yla bugüne kadar çekilen en büyük görüntülerden birisi ve ayın çapının yaklaşık 5'te birini kaplıyor. İşte görüntüler. Bir diğeri Carina bulutsusu. Güney takım yıldızı Carina'da yaklaşık 7600 ışık yılı uzaklıkta bulunan Carina bulutsusu, gökyüzündeki en büyük ve parlak bulutsulardan biridir. İşte görüntüler. Tabii bu arada sürekli bahsettiğimiz James Webb Uzay Teleskobu'nun görevi ne? Hemen cevaplayalım. James Webb Uzay Teleskobu, evrenin bilinmeyenlerini keşfetmek üzere Hubble Uzay Teleskobu'ndan daha gelişmiş donanımlarla hizmet veriyor. Teleskobun ana amacı evrendeki ilk ışığın izini sürmek olacak. Bununla birlikte teleskop, galaksilerin milyarlarca yıllık evrimi, yıldızların doğuşlarını ve yaşamlarını, gezegen sistemlerini, öte gezegenleri ve yaşamın köklerini keşfetmekle yükümlü devasa bir platform ve sistem olduğunu söylemek mümkün. Elon Musk'ın Mars roketi Starship test sırasında patladı. Peki içinde uzay turistleri de ya olsaydı? Cevaplar sizde değerli arkadaşlar, mutlaka yazın. Bu olay üzerine SpaceX CEO'su Elon Musk da Twitter hesabından kısa bir açıklamada bulundu. Musk, "Evet, pek de iyi değil. Ekip hasarı tespit ediyor" ifadelerine yer verdi. Söz konusu patlamanın neden gerçekleştiğine dair kesin bir bilgi verilmezken Musk sorunun kaynağı olarak yakıta işaret etti. Kriyojenik yakıt, Dünya gibi kısmen oksijenli bir atmosferde yakıt hava patlaması riski oluşturduğundan ek bir zorunluluktur. Öte yandan bunu tespit etmek için çok sayıda sensörümüz var. Starship roketi geliştirilmeye başlandığından bu yana başarılı ve başarısız sonuçlanan pek çok teste girdi. Bu testlerin ardından roket en sonunda Mayıs 2021'de yüksek irtifa testinde gerekli manevraları yaparak başarıyla iniş yapmıştı. Gelin roketin nasıl patladığını birlikte izleyelim.
Bu aşamada iki önemli soru sormamız gerekiyor arkadaşlar. James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk fotoğrafta galaksiler neden yamuk görünüyor? İnsanlık uzayın derinliklerindeki bilinmeyenleri keşfetmek için çalışmalarını son süratle ilerletirken geçtiğimiz gece uzay tarihine geçecek önemli bir paylaşım yapıldı. NASA yıllar süren ertelemenin ardından uzaya gönderdiği James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli görüntüyü Dünya ile paylaştı. Az önce de dile getirmiştim. Pek çok galaksinin aynı anda gözlemlenebildiği SMACS 0723 kümesine ait olan o fotoğrafta gözün görebildiği her alanda yıldızlar ve galaksiler yer alıyordu. Ayrıca yeniden hatırlatıyorum, fotoğrafın orijinal görüntüsü, yüksek çözünürlüklü görüntüsünün linki açıklama bölümünde. Mutlaka tıklayın ve inceleyin arkadaşlar. Evrenin sonsuzluğunu ve bizim küçüklüğümüzü yeniden hatırlatan bu fotoğraf, aynı zamanda pek çok kişinin dikkatini çeken bir olguya da sahipti. Bazı galaksiler özellikle fotoğrafın ortasındaki sanki görünmez bir çekim alanına girmiş gibi yamuk görünüyor. Peki bunun sebebi neydi? James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bu görselde işaretlenen alandaki galaksilerin yamuk görünmesi kütle çekimsel merceklenme olarak adlandırılan bir durumdan kaynaklanıyor. Gelin Einstein'ın genel görelilik teorisinin tahminlerinden biri olan ve birçok kez de çekilen fotoğraflarla kanıtlanan bu duruma yakından bakalım. Uzayda bulunan her bir cisim kütleye sahiptir ve cisimlerin bu kütlesi çevresindeki uzayı ve zamanı bükebilir. Bu bükülme nedeniyle de aslında bu görselde de görebileceğiniz gözlemlenen herhangi bir cismin gerçek konumu gözümüze ve teleskop lensimize yansıyan konumuna göre farklı olabilir. Bunun ilk kanıtı da 1919 yılındaki güneş tutulması sırasında Arthur Eddington ve Frank Watson Dyson tarafından güneşin çok yakınından geçen yıldızlardan gelen ışığın büküldüğünü gözlemlemesiyle ortaya atılmıştır. Genel görelilik teorisine göre ışık da uzay zamanda meydana gelen bu eğrileri izler. Bu nedenle ışık kütleleri bir nesnenin etrafından geçerken bu cismin etkisiyle bükülen uzay zaman nedeniyle bükülür. Işığın bükülen uzaydaki yolculuğu, insanlığa diğer cisimlerin arkasında gizlenen ve çok uzakta bulunan gök cisimlerini de gözlemleme şansı verebilir. Bu durumunda bir örneği bu görselle şu şekilde açıklanabilir. Bunun yanı sıra bu durum büyük kütleli yapıların ardındaki diğer yapılarında birden çok görünmesine neden olabiliyor. Örneğin bu görselde aslında dev bir galaksinin ardında bulunan bir kuasar yaydığı ışığın bükülmesi nedeniyle 4 farklı yerde ayrı birer gök cismi gibi görülebiliyor. Dolayısıyla bugüne kadar çekilen en net uzak evren görüntüsü olan yeni görüntü kütle çekimsel merceklenmenin de etkisini çok net bir şekilde gösteriyor. Bu etki olmasa göremeyeceğimiz galaksilerden bazıları da en eski galaksilerden biri olma potansiyelini taşıyor. Tabii bizim bu galaksilerin milyarlarca yıl önceki halini görüyor olmamızı da hesaba katmalıyız. Diğer bir soruya gelelim. Neden uzay teleskopları galaksilerin fotoğrafını çekerken gezegenlerin yüzeyini çekemiyor? İnsanlığın yüzlerce hatta binlerce yıldır merak ettiği uzay nihayet uzay teleskoplarıyla yavaş da olsa keşfedilmeye başlandı. Hubble ve James Webb gibi uzay teleskopları sayesinde binlerce hatta yüz binlerce ışık yılı ötedeki gezegenleri fotoğraflayabiliyoruz. Burası net. Ancak her nasılsa bu uzay teleskopları gezegenlerin yüzeylerini görüntüleyemiyor. Nasıl oluyor da derin galaksilerin fotoğraflarını çeken bu teknolojik cihazlar böyle basit bir görevi yerine getiremiyor? Gelin hep beraber teleskopların nasıl çalıştığına ve bu durumun neden mümkün olmadığına yakından bakalım. Aslında bu sorunun cevabını anlamamız için öncelikle teleskopların nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Pek çok kişinin bildiği üzere teleskoplar doğrultulduğu yöndeki ışığı içerisindeki lensler yardımıyla odaklayarak bizlere görüntü sunar. Ancak uzay teleskoplarında bu durum biraz daha farklı. Uzay teleskopları ise devasa birkaç lens ve onlarca ayna kullanarak maksimum seviyede ışık toplar. Uzay teleskoplarında ayna adı verilen parçalar bulunuyor. Bu parçalar gök cisimlerinden gelen ışınları toplayarak teleskopun içindeki farklı türde ışıkları algılayan lenslere gönderir. Kızılötesi ve ultraviyole gibi ışıkları birbirinden ayıran bu lensler onlarca aynadan gelen ışınları toplayarak gezegenimizdeki uzmanlara gönderir. Daha sonra uzmanlar gelen görüntüleri birleştirerek bizim gördüğümüz muhteşem uzay fotoğraflarını oluştururlar. Sorumuza yeniden dönelim.
Galaksileri fotoğraflarken neden gezegenlerin yüzeylerini fotoğraflayamıyoruz? Teknolojinin doruğunda lensler ve aynalarla donatılan uzay teleskopları gezegenimizden binlerce ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin görüntülerini bizlere ulaştırabiliyor. Bunun sebebi ise galaksilerin gerçekten çok ama çok büyük olması. Örnek vermek gerekirse bizim de içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi aslında o kadar büyük ki yarıçapı 696.340 kilometre olan Güneş'ten tam 890 milyar kat daha büyük. Durum böyle olunca devasa galaksilerin yaydığı ışığı yakalamak teleskoplar için çok daha kolay oluyor. Belirli bir miktarda ışığı toplamak üzere ayarlanmış olan uzay teleskopları galaksilere kıyasla toz tanesi gibi görünen gezegenlerin soluk ışıklarını yakalamakta zorlanıyor. Tabii ki bazı gezegenlerin atmosferlerini kaplayan toz ve gaz bulutlarını da unutmamak gerekli. Durum böyle olunca da devasa galaksileri fotoğraflayan bu teleskoplar gezegenleri gözlemlememize pek de yardımcı olamıyor. Biraz daha netleştirelim. Peki binlerce ışık yılı ötedeki galaksileri nasıl fotoğraflıyorlar? Galaksiler devasa oldukları için çok fazla ışık yayabiliyorlar. Gönderdikleri ışınlar o kadar güçlü ki uzay teleskopları o ışınları binlerce ışık yılı uzaklıktan bile algılayabiliyor. Ancak tabii ki o galaksiyi şu anda fotoğraflayabiliyor olmamız galaksinin şu anda var olduğu anlamına gelmiyor. Eğer 1 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir gök cisminin fotoğrafını çekiyorsak bu o gök cisminin 1 milyon yıl önceki halinin fotoğrafını çektiğiniz anlamına geliyor. Yani aslında şu anda James Webb Uzay Teleskobu'nun fotoğrafladığı galaksilerin hiçbirisi var olmuyor olabilir. Bilim insanları ise sürekli olarak daha gelişmiş teleskop lensleri ve aynaları üretebilmek için çalışıyor. Kim bilir? Belki gelecekte o uzak galaksilerin gezegenlerini de fotoğraflayabiliriz. Peki o halde garip ama gerçek olabilecek bir soru daha akla geliyor. Sizce sorunun yanıtı nedir? O halde çekilen bu fotoğraflar milyonlarca yıl önce ışığını yaymaya başlamış olan gezegenlerin ya da galaksilerin geçmiş görüntüsünü çekiyorsa bu uzay teleskopları aynı zamanda bir zaman makinesi olmuş olmuyor mu?